şimdiye kadar gördüğüm en çirkin şey. İlerleyen biçim bozukluğu. Yüzde şekil bozukluğu hastalığı. Kendine zarar verme eğilimi. Bir testere sesi tüm sessizliği parçalıyor. Peki ya bu sadece bir film sahnesi değilse, Teksas katliamını izlerken hissettiğiniz korku aslında gerçek bir kabusun yankısı olabilir mi? Bugün sizlere gerçek bir caniden esinlenmiş Teksas katliamı filminin korku dolu hikayesini paylaşacağım. Ben Mertcan Bozkurt. İyi seyirler. Teksas katliamı 1974 yılında henüz 30 yaşındaki yönetmen Toby Hooper tarafından sadece $140.000 gibi inanılmaz düşük bir bütçeyle çekildi. Fakat bu film korku sinemasının çehresini sonsuza kadar değiştirdi. Hooper, Vietnam Savaşı sonrası Amerikan toplumundaki şiddet kültürünü yansıtan bir film yapmak istedi. Ama bunu öyle bir gerçekçilikle yaptı ki insanlar filmi ilk izlediğinde belgesel zannetmişti. Film gençlerden oluşan bir grubun ıssız bir kırsal bölgedeki terk edilmiş bir eve gitmesiyle başlar. Orada garip ve vahşi bir aileyle ve testereyle tanınan Leatherface ile karşılaşırlar. Ancak bu sadece bir hayatta kalma hikayesi değildir. Aynı zamanda medeniyetin sınırlarının nasıl yok olabildiğini gösteren sosyal bir deneydir. Filmin en ikonik karakteri şüphesiz ki Leatherface'tir. Yani deri yüz karakteridir. Yüzüne insan derisinden yapılmış maske takan dev gibi bir adamdır. Görünüşte sessiz, hatta çocuk gibi davranıyor ama eline testereyi aldığında tam bir katile dönüşüyor. Gerçekçi korkunun simgesi olan Leatherface, aslında ailesinin baskısı altında bir araç gibi kullanılan, kendi kararlarını veremeyen, her kurban için farklı maske takarak yeni kimliklere bürünen travmalı bir figürdür. Deri yüz karakterinin her taktığı maske, onun kurbanlarıyla olan ilişkisine göre seçiliyor. Kimi zaman kadın, kimi zaman anne, kimi zaman kasap kimliğine bürünüyor. Bu da karakteri sadece korkunç değil, aynı zamanda psikolojik açıdan derinlikli yapıyor. Toby Hooper'ın ilham kaynaklarından birisi de 1950'lerin sonunda Amerika'yı dehşete düşüren Ed Gein adlı gerçek bir seri katildir. Ed Gein denilen bu ürkütücü seri katil, mezarlardan cesetler çıkarıp insan derisinden lambalar, elbiseler ve maskeler yapıyordu. Kadın derisinden yapılmış bir beden kostümü giyip annesi gibi davranıyordu. Cinsiyet kimliğini yitirmiş, toplumdan soyutlanmış ve travmatik bir hayat sürüyordu. Leatherface karakteri Ed Gein'in saplantıları ve insan derisi takıntısı üzerine kuruludur. Ancak yönetmen Toby Hooper zekice bir tercihle Ed Gein'in hikayesini doğrudan anlatmaz. Onun ruhsal hastalığını kırsal Amerika'nın çözülmüş değerleriyle harmanlayarak korku sinemasında yepyeni bir arketip yaratır. Tabi Teksas katliamı sadece bir film değil, insanlar arasında adeta bir fenomen olmuştur. Film yıllarca birçok ülkede yasaklandı ama bu yasaklar onun daha da ünlü olmasına neden olmuştur. Slasher türünü resmen başlatan bir yapıttır. Halloween, 13. Cuma gibi efsane seriler onun açtığı yolu takip etmiştir. 2003 yılında Jessica Biel başrollü yeniden çevrim yapıldı. Sonrasında Netflix filmi dahil birçok versiyonu geldi. Deri yüz, Freddy Krueger, Michael Myers ve Jason Voorhees gibi korku ikonlarının ilklerinden birisidir. Adeta bir başyapıt haline gelmiştir. Sonuca gelirsek Teksas katliamı sadece bir testere sesi değil, Amerikan rüyasının paramparça olmuş yansımasıydı. Korkunun maskesini çıkardığınızda ne göreceğinizi zannediyorsunuz? Belki de Leatherface bizden birisi, sistemin dışladığı, unuttuğu, dönüştürdüğü birisi. Peki siz böyle bir maskenin altına bakmaya cesaret edebilir miydiniz? Cevabını yorumlar kısmında vermeyi unutmayın. Kimler Teksas katliamı filmini izledi ve onun hakkında neler düşünüyor? Yorumlar kısmına belirtmeyi unutmasın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bu benim şimdiye kadar gördüğüm en çirkin şey. İlerleyen biçim bozukluğu. Yüzde şekil bozukluğu hastalığı. Kendine zarar verme eğilimi. Libros mezbahası. Mezbaha kapatıldı. Yüzlerce işçi işsiz kaldı.
Texas kasabası ölü. Vietnam Savaşı için askere alma emri. Akli bozukluk.